Selamlar. Bugün dikiş ve overlock makinalarımla birlikteyiz. Ne zamandır elden geçiremiyordum, vakit bulamıyordum, çok yoğundum ve benim makinalarım gerçekten bir köşede bekliyordu. Ben bugün hem onların biraz bakımını yapacağım hem de sizinle sohbet edeceğiz. Sohbetin konusu şu an yok. Laf lafı açacak. Yeri geldiğinde makinalarla ilgili, yeri geldiğinde dikiş eğitimiyle ilgili, yeri geldiğinde de ustalık sınavları, usta öğreticilik sınavları ile ilgili bugün sizinle bol bol konuşacağız. Masamı hazırladım. Biliyorsunuz bu benim overlock makinam. Zetina marka bir makina. İrfanoğlu makineden almıştım. Ücretli bir ortaklığım yoktur makinalarla ilgili. Bu video tamamen eğitim videosudur. Bu makinamda Singer Simple düz dikiş makinesi. Zaten sık sık ben bunun Instagram kanalımda da YouTube kanalımda da paylaşıyorum. Benim videolarımda izlediğiniz, kursiyerlerimin diktiği, sizinle sürekli olarak paylaştığımız her şeyi biz bu ev tipi makinalarla dikiyoruz. Atölyemde Singer overlock makinesi de var, Puff overlock makinesi de var, Janome dikiş makinesi de var. Zetina var aynı zamanda. Bütün markalar ev tipi dikiş makinelerini ve overlock makinelerini kullanıyoruz aslında. Şöyle kursiyerlerimin çeşitli markalarda kullandığı overlock ve dikiş makineleri var. Herhangi bir arızası falan olduğunda da getiriyorlar atölyeye. Atölyede hep beraber bakıyoruz. Bütün hazırlığımı yaptığım gibi inşallah bir şeyler unutmamışımdır. Söylediğim gibi çok uzun zamandır makinalarımla ilgilenemiyordum. Hem temizliklerini yapacağım hem iplerini takacağım makinalarımın. Hem de şöyle bir ne durumdalar onlara bakacağım. Zetina Overlock'un altında vantuz gibi yapışan böyle masayı tutan şeyleri var, aparatları var. Bu çok kullanışlı ve rahat oluyor. Masaya yapışıyor ve sallanmıyor. Bu da oldukça güzel, kullanışlı. Benim son derece memnun olduğum dikiş makinem. İlk önce şöyle bir overlock makinemle başlayayım. Tabii benim bir sürü dikiş malzemelerim, iplerim, her şey burada. Dikiş öğrenmek isteyenlerle ilgili bizim birçok şeyimiz oluyor. Dikiş öğrenmek isteyenlerden bana çok fazla mesaj geliyor. Hocam lütfen yardımcı olur musunuz? Hocam lütfen yardımcı olur musunuz diye. Zaten bütün videolarımız bizim yardımcı olma videolarıdır. Şimdi bu benim iç çardağım. İç çardağım çok önemli. Atölyemde de her makinede vardır. İkili üçlü olanları da var. Birkaç çeşit de var. Onları da size gösteririm. İç çardağı ipin makineye düzgün gelmesini sağlıyor. Aslında şu işi yapıyor. Bunu takıyoruz. Burada iki çeşit var. Küçük bobin, büyük bobin. Yani bobini buraya takıyoruz. İp şuradan geliyor. Bunları şimdi hazırlayacağım. Yanlış takmak da istemiyorum. Evet, ipin gelişi şöyle olacak. Fişlerimi takmamışım. Aferin bana. Fişlerimi takmamışım. Fişlerimi de takayım. Aslında makine bakım onarım yaparken fişlerin takılı olmaması gerekiyor. Bu da aklınızda olsun. Birazdan takalım öyleyse. Ama iğnelerini değiştirmem gerekiyor. O kadar uzun süre ayrı kalmışız ki iğnelerim küflenmiş bile olabilir. Paslanmış bile olabilir. Bu da benim makine işim. Bunda nasıl size kullanıldığını göstereceğim elbette. Aynı zamanda da dikiş malzemelerimi vesaire tanıtacağım. Canlı yayında açabilirdim ama canlı yayınlarda ekrana sürekli bakmak istediğim için dikkatim çok dağılıyor ve ekranı okumaktan anlatacağım şeyi anlatamıyorum. Şöyle yapayım. O yüzden uzun da olsa dedim bir video çekerim. Videoyu bölerim ikiye, 2-3 video halinde paylaşırım. Zaten özellikle Zetina marka makineyi tanıttım. 3-4 tane mi 5 tane mi ne video var. Ağzından girdiğim, burnundan çıktığım bu makineyle ilgili. Çok seviyorum. Çok tavsiye ediyorum. Taş, taş. Benim gözümün bebeği. Puff makineyi de çok severim ayrıca. Singer overlocklardan da hiçbir şikayetim yok. Ama motor gücü falan derseniz Zetina ve Puff'ı tek geçiyorum. Bernina ile Janome'yi de öneririm. Ama şu an elimde olmadığı için sizlere şöyledir böyledir demiyorum. Fişlerimizi takalım. Hepsi çalışıyordur. Şöyle bir bakalım. Biri çalışmıyordu. Benim bu üçlü prizim bozuk mu arkadaşlar? Yok, bu değil. Şimdi şuna bakalım.
Bu bozuk. Evet. Overlock'la başlarız biz de. Evet. Şöyle şu makinemi şimdilik biraz kenara çekebilirim. Bütün malzemelerinizin içinde olacağı bir dikiş kutunuz mutlaka olsun. Hatta dikişle çok haşır neşir olanların 5-6 tane, 10 tane, 15 tane dikiş kutuları vardır. Hiçbir zaman da o malzemelerimizi yerinde bulamayız aslında. Şimdi şöyle çıkarayım. Tornavidamı da buldum. Şunu şöyle takayım. Bunu da buldum. Kaybediyoruz, buluyoruz. Çima ayağım, çima ayağım. Bunu size özellikle uzun uzun anlatacağım. Ev tipi makinalarda bu çima ayağı hayat kurtarıyor. Çok memnunum. Bunların hepsiyle ilgili videolarımızı zaten çekeceğiz demiştik. Şunları bir çıkarayım. Bunun diğer ikisini neden acaba bulamadım kutunun içinde diye şu an merak ediyorum. Bir kutuma bakayım. Acaba ben onları nereye koymuş olabilirim? Evet, kutumun içinden de çıkmadı maalesef. Şöyle bir daha önce kullandığım iplerden takayım. Hem iplerimi tüketmiş olurum hem de şeyler var. Yeni gelen kumaşlarım var. O kumaşları size gösteririm. Hem de kenarlarını yıkamadan önce biliyorsunuz overlock çekmemiz gerekiyor. Overlocklarını çekeriz. Küçük küçük iplerinden şöyle aldım. Bu makinede zaten kapak tamamen açıldığı için. Şimdi buralarını ayrıntılı göstermiyorum. Çünkü gösterdiğim videolar var. Onları da izlersiniz. Şöyle bir makinamın bakımını, temizliğini yapalım. Buldum. Buldum. Ama şimdi bana bunlar lazım olmayacak. Bunlar büyük bobinleri kullanırken kullanıyoruz. Bobinler böyle sallanmasın diye. Bobinler de dolabımın üzerindeydi. Vallahi indirmeye biraz üşendim. Şunları şöyle bir takalım. Bir yandan da iplerini yapalım. Sosyal medyadaki videolarla ilgili konuşmak istiyorum aslında ben sizinle. Sosyal medyadaki kirli bilgi videolarıyla. Bakıyorsunuz hesabın Instagram olsun, YouTube olsun, TikTok olsun fark etmez. 100.000'den fazla takipçisi var. 100.000 tane fanı var diyelim. Tutuyor. Kumaşı böyle serseniz de olur diyor ve kumaşı eninden katlayarak gözlerimizin önünde ki çok iyi dikiş bilenler eminim onların da içi gidiyordur. Kumaşı böyle de seriyorum oluyor diyor ve birçok insana yanlış bilgi veriliyor. Bunlar da çok bizi üzen videolar oluyor. Hiçbir zaman berev kesimi yapmadığınız sürece kumaş enine katlanmaz. Hangi kumaş olursa olsun. Belki çok elzem durumlarda voal kumaş dediğimiz çok sık dokunmuş, eni boyu hiç esnemeyen fisto kumaşlar gibi kumaşlarda belki, ama viskon gibi, ne bileyim şifon gibi çok esneyen, şu üzerimdeki tişört gibi bluzlarda, kumaşlarda asla kumaş enine serilmez. O kesinlikle çok yanlıştır. Sandalyemi şöyle koyacağım. Görüntümü kapatacak mı hiç bilmiyorum. Motor sesi içinde artık kusura bakmayacaksınız. Motorumu da ayarlayayım. Hava da çok sıcak. İkincisi e, pratik kesimciler. Pratik kesimcilerle ilgili çok büyük sıkıntımız var biliyorsunuz ki hiç hoşlanmadığımız şeyler oluyor. Bu makinenin kapağı açıkken çalışmıyor. Onu da hatırlatayım. Şöyle bir eski iplerimi ilk önce şuradan bir çıkarayım. Baskı ayağımı kaldırdım. Makinem açık kalmış. Çıkardım. Ne zaman ip takacak olursanız olun, Zetina marka olsun, Singer olsun, Paf olsun, makinamızın iplerinin overlockta özellikle hepsinin sıfırdan çıkarılmış, yeniden takılmış olması gerekiyor. Baskı ayağımızın da yukarıda olması gerekiyor ki makinamız kilitlenmesin. Evet, ne diyorduk? Sosyal medyadaki çok izlenme alan Instagram videoları özellikle kumaşı sallıyor, atıyor. Şimdi size işte kız kardeşimin düğününde giymek için bir elbise dikiyorum. Kendi üzerinden kalıp alıyor, eğiliyor, kalkıyor. Kalıpları ters yerleştiriyor, kalıpsız kesiyor. Oldu diyor, bakıyorsun saçma sapan bir dikiş. O elbiselerin hepsini
Ben ver bakayım şunun içini çevir, bir incelemek istiyorum da diyorum yani. Böyle videolar çekeceğim. Böyle videolar çekmeye devam edeceğim. Fırçamı da aldım elime. Bu böyle bir giriş, bir başlangıç videosu olsun. Sizler de sorularınızı yazın alta. Çünkü ben bu makineleri temizledikten sonra ne olacak biliyorsunuz ki dikiş ve overlock videoları, giysi dikimi videoları gelmeye başlayacak. Ancak fırsat buldum. Söylediğim gibi size. Dikiş çok pis ve çok dağınık bir iş. Gerçekten evlat olsa sevilmez. Obsesiflere göre hiç değil. Bakın her yer ip, her yer pislik içinde. Eviniz çok kirleniyor. Atölye ortamında çalışamıyorsanız sürekli olarak çalıştığınız odada temizlik yapmanız gerekiyor. Her yer pislik, her yer pislik oluyor ama bu bir aşk biliyorsunuz. Makinelerin temizliği çok önemli dedik ama siz hocanızın söylediğini yapın, yaptığını yapmayın. Aylardır bu makineler evde kapalıydı. Çünkü sürekli bir yoğunluğum vardı. Özel sebeplerden kaynaklanan, özel hayatımla ilgili yoğunluklarım vardı. İnşallah hepsi artık yavaş yavaş düzene giriyor. İplerimi ilk önce çardaktan geçireceğim ve bunları takayım. Ben ip takmayı anlatmayacağım aslında size. Sadece ip takacağım ve sohbet edeceğiz demiştik. Bu ilk video denemem, böyle hem çalışırken hem de sohbet ederken. Eğer hoşunuza gittiyse mutlaka lütfen bunu bana yorumlardan yazın. Devam edelim hocam, yapalım. Arada söylediğiniz şeyler önemlidir diyorsanız yapabiliriz. Yani benim hoşuma gitti. İnşallah sizin de hoşunuza gider. Çok merak ederek çünkü neden merak ederek makinamı en son kapattığımda bu makina ateş gibi dikiş dikiyordu. Şimdi durum nedir hiç bilmiyorum. Ve cımbızımı arıyorum. Cımbızım neredesin cımbız? Yeni dikişe başlayanlar genellikle de bu kirli video dediğimiz, yani kirli bilgi videolarındaki o kötülüğü, o şeyi göremiyorlar. Evet, bu sosyal mecra, herkeste bir izlenme kaygısı var. Onu da anlıyorum. Ama bu bir aynı zamanda eğitim ve insanlar buna para veriyor. Yani bu makineye para veriyor. Bu iplere para veriyor. Kumaşlara para veriyor. İnsanların para vererek ve üstelik bu devirde o kadar artık pahalı ki insanların hobileri. Böyle olduğu zaman insanlar kumaşlarını ziyan ediyorlar ve günah oluyor. O yüzden lütfen bakarken birisi ya ben hiç düz boy ipliğine de dikkat etmiyorum oluyormuş dediğinde sizden rica ediyorum, inanmayın, olmuyor. Bir kere giyer, iki kere giyer. Ha derseniz ki tamam ya ben de bir kere iki kere giyeceğim, hiç önemli değil. Para da benim için hiç önemli değil. Önemli değilse neden dikiş öğreniyorsun, o zaman git hazır al. Bu bizim aynı zamanda aile ekonomimize ve bütçemize katkı sağlayan bir uğraş değil mi? Milyarlarca liraya satılan giysileri ucuza mal etmek değil mi? Zaten dikişi en güzel gösteren şeylerden biri, yani dikiş kalitesinin olduğu kadar kumaş kalitesidir de. Bir giysiye çok kötü kumaş ve çok kötü dikilmiş bir giysiye milyarlar vereceğinize çok iyi bir kumaşa iyi bir para verip çok güzel ve kaliteli dikişlerle insanların hiçbir yerde bulamayacağı giysiler elde edebilirsiniz. Bunu da hiçbir zaman unutmayın. Dikişi hangi amaçla öğrenmeye çalıştığınız çok önemli. Ve tabii ki en çok ne sizi engelliyor dikiş öğrenmenizi? Sabırsızlığınız engelliyor. Dikiş sohbetleri videolarım var benim. Açıklamalar kısmına da koyarım. Oynatma listelerime de bakın. Çok video var. Orada da çok bahsediyorum ve her seferinde aynı şeyi söylüyorum. Sabırsızsınız. Hava çok güzel değil, çok sıcak. Şurada ipim karıştı, pardon. Gözler de görmüyor gerçekten. Şu ışığımızı bir deneyelim bakalım nasıl olacak bu açık havada. Gece dikiş dikerken daha çok işe yarıyor. Vallahi de gözüm görmüyor. Billahi de gözüm görmüyor. Ben her zaman diyorum benim bir asistana ihtiyacım var. Gönüllü bir asistan. Hem ona dikiş öğreteyim
Hem mesleğimin inceliklerini öğreteyim. Hem de gelsin işte bu işleri yaparken iplerimi taksın, dikiş malzemelerimi düzenlesin, kumaşlarıma baksın, kalıp çıkarsın. Başlı başına, baştan sona iş yani bizim işimiz. Evet, şimdi diğerine geliyorum. Diğerini takacağım. Overlock iğnelerimin de durumuna bakacağım. Eğer kötü durumdalarsa overlock iğnelerimi de değiştireceğim. Bunu yapmak gerekiyor. Acaba şimdi artık kumaşlarımı nereye koydum? Onları da bulmam gerekiyor. Her kumaş için ayrı bir ayarı var makinelerin biliyorsunuz. Bunu da taktım. Şöyle. Evet, asistan demişken bu arada da en iyi öğreten öğrenir. Bunu da hiçbir zaman unutmayın. Baskı ayağım yukarıdaydı. Bunu taktım. Şimdi bunu takıyorum. İplerim takıldı. Bir kumaş bulup geleyim ben. Çabuk buldum değil mi? Bunun kalıbını çıkarttığımız, yani bu bir şorttu, yatak şortuydu. Kalıbını çıkarttığımız bir video çektim. Onu paylaştım mı, şu an henüz paylaşmadım mı bilmiyorum. Yani bu videodan önce midir sonra mıdır? O videomda çok güzel bir video. Paylaşmışsam dönüp izleyin. Henüz paylaşmamışsam da bekleyin. Bir bakalım ayarlarına. Şurada bir sıkıntı var. Çünkü ipim sıkışmış. Hemen onu kurtaralım bir. İpim de çıkmış aynı zamanda. Dur bakalım. Olmadı. Bunca tecrübeyle takamadık ipi. Tekrar geri çıkıyor diyorum şurada. Şurada var bir sıkıntı. Evet. Şimdi anladım. Tabii şimdi zaman kaybetmemek için ben iplerimin hepsini çıkardım. Tekrar taktım. Son iki ipe geldim. Oralarını çekmedim. Siz bilin ki bu iplerin hepsi yeniden çıktı. Yeniden takıldı. Hiçbir zaman hiçbir şeye üşenmemek gerekiyor. Baştan yanlış gittiyse bu demek oluyor ki bu iş yanlış gidecek. Aman böyle idare edeyim ben bunu demek yok. Çünkü işinizin sonuna kadar aynı şekilde gidecektir. O yüzden benden size bir dikiş sınıfı tavsiyesi, görüyor musunuz bilmiyorum. Daha makineleri yağlayacağız. Hiçbir zaman hiçbir şeye üşenmeyin ve ipinizi getirin. Baştan sona tekrar bir takın. Hem de pratik kazanmış olursunuz. Sonra gelelim sosyal medyadan dikiş öğrenmek isteyenlere. Yani vakitsizlikten dolayı herhangi bir kursa gidemeyen, online eğitim alamayan ama YouTube ve Instagram'daki ücretsiz dikiş videolarıyla dikiş öğrenmek isteyenlere vereceğim tavsiyeye. Çok video izliyorsunuz biliyorum. Sürekli hatta dikiş sayfalarında gezdiğinizi de biliyorum. Ancak bunları sadece izlemek yetmiyor maalesef. İzlediklerinizi uygulamanız gerekiyor. Gerçekten ipi yanlış takmışım ben bu arkadaki çentikten geçirmeyi unutmuşum. İşte hem konuşup hem iş yaparsam olacağı budur. Hemen geçiriyorum ipimi. Cımbızım neredesin cımbız? Kötü kumaşlarla başlamayın. Zor modellerle başlamayın. Çünkü soğursunuz dikişten. Dikişten soğumanızı hiç istemeyiz. Dikiş çok keyiflidir. Yemin ediyorum gözüm kesinlikle ama kesinlikle görmüyor. Benim derslerime gelince ben bir halk eğitim merkezinde yüz yüze işte okullar açıldığı zaman derslerim başlıyor. Okullar kapandığı zaman derslerim bitiyor. Ders veriyorum, kurs veriyorum. Kadrolu bir öğretmenim halk eğitim merkezinde. Bazen yaz kursu da açtığım oluyor ama bu yaz açmadım. Kendimi gerçekten bitkin ve yorgun hissediyordum. Dedim bu yaz bir dinleneyim. Dinlendik mi? Hayır. Ama tatil yapıyorum yani. Ve bir sürü de yeni içerik fikirleri biriktirdim. Onların hepsini tek tek inşallah çekeceğiz. İpleri takabilirsem hepsini yapacağız. Bu sefer oldu hanımlar, bu sefer oldu ve beyler. Artık ustalık sınavları ile ilgili de ve usta öğreticilik sınavlarıyla da ilgili eğer konuyla ilgileniyorsanız şayet oynatma listeleri var. Oynatma listelerime bakabilirsiniz.
Orada da hepsini baştan sona anlattım. O kadar çok video çektim ki artık çekilecek video konusu kalmadı diyebiliriz. Bunu da yerine oturttum. Şimdi gene bu videonun altına da sorular gelecektir. Hocam ben de usta öğretici olmak istiyorum. Hocam ben de ustalık belgesi almak istiyorum. Evet, inşallah ben de sizlerin bu belgeleri almanızı çok istiyorum. Ama her videonun altına soru sorarak bir bilgi edinemezsiniz. Sorularla dikiş öğrenemezsiniz. Sorularla ustalık sınavını kazanamazsınız. Ne yapmanız gerekiyor sizin? O videoları izlemeniz ve uygulamanız gerekiyor. Notlar almanız gerekiyor. Hadi bakalım, deniyoruz. Bu sefer oldu mu? Bakın, kaç yıldır dikiş dikiyor olursanız olun, bu makineleri ezbere biliyor olursanız olun, ufacık bir mola dikişte her şeyi unutturabilir insana. O yüzden bol bol pratik. Motorun yerinde de bulursam. Evet, şimdi Allah'ım, annen de mi overlockçuydu senin? Hemen ayarlayayım. Tansiyonlarımı ayarlıyorum ve tabii bu kumaşa göre, her kumaşa göre değişiyor. Yani şu makinenin belli bir ayarı yok. Ben şimdi bu kumaşa göre en uygun dikiş ayarını bulmayı deniyorum. Sesini dinliyorum. Yağlanmayla ilgili bir durum yok ama bugün işim bittikten sonra şöyle bir temizleyin. Makinamı kapatmadan önce bir iki yerinden yağlayıp öyle kapatırım. Yarına kadar yağlanmış olsun diye. Yağlanmayla da ilgili videolarım açıklamalar kısmında ve oynatma listelerimde var. Bir sürü başlık oluşturdum. Dikiş makineleri ve overlock makinalarıyla ayrı bir başlık oluşturdum. Ustalık sınavıyla ilgili ayrı, drapajla ilgili, böyle sohbet videolarıyla ilgili, kaban dikimi, yelek dikimi, etek dikimi, kalıp çıkarma hepsi var. Bakabilirsiniz. Uzun süredir buradayım. Ve hiç tahmin etmediğim bir maceradayım, serüvendeyim sizinle birlikte. Tamam, oldu. Şöyle bir mantıdayım. İpimi keseyim. Makinemi kapatayım. Bu galiba yeteri kadar uzun bir video oldu. Biraz oradan, biraz buradan, biraz şuradan bahsettik. Ama kısa da sürsün istedim biraz. Şu makinama da şimdi bakacağım. Siz bu arada bu videoyu izledikten sonra lütfen aşağıya yorumlarınızı yazın. Ve şöyle de konuşalım, bunu da konuşalım. Evet hocam, haklısınız. Hayır, ben size hiç katılmıyorum deyin. Yorumlardan sohbet edelim. Bu videoyu izleyenler de mutlaka yorumları okusunlar. Dikiş sınıfında kalın. Daima sevgiyle kalın. Dikiş sınıfından sevgiler herkese. Hoşça kalın.